Orta Doğu'da tansiyon zirveye tırmanırken, Türkiye'nin gündemi de iç siyasetten spora kadar hareketli. İran ile ABD arasında karşılıklı açıklamalar sürüyor, yeni bir siyasi parti kuruluşu konuşuluyor, Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldı. Baf Haber günün özetine hoş geldin. Bugün masada Orta Doğu'daki gerilim, CHP'yi sarsan istifa dalgası, süren soruşturmalar, ekonomiye dair sinyaller ve spor var. En sıcak başlıkla başlayalım. Orta Doğu'da gerilim yüksek seyretmeye devam ediyor. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre İran ile ABD arasında karşılıklı açıklamalar birbirini kovalıyor. İran tarafı bir ABD üssüne yönelik saldırı iddialarını gündeme taşırken, ABD kanadından bu iddialara dair net bir doğrulama gelmiş değil. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre İran, şu aşamada Washington ile masaya oturmadığını, halihazırda müzakere bulunmadığını açıkladı. New York Times'ın bir analizinde ise Trump yönetiminin bu krizde çıkış yolu aradığı, ancak masadaki seçeneklerin hiçbirinin kolay olmadığı değerlendirmesi yapılıyor. Burada altını çizelim. Sahadaki askeri iddialar tek taraflı açıklamalara dayanıyor ve bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil. Piyasalara yansıması ise net. NTV'nin haberine göre bölgedeki çatışmanın durmasının ardından altın fiyatları yükseldi. Küresel yatırımcılar gözünü hem gelişmelere hem de Fed'in faiz kararına çevirmiş durumda. Gelelim iç siyasete. Günün en çok konuşulan başlıklarından biri yeni bir parti kuruluşu tartışması. Cumhuriyet'in haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda konuşulan yeni parti sürecine ilişkin ilk kez değerlendirme yaptı. Öte yandan T24'ün aktardığına göre aralarında Güldal Mumcu, Arif Sağ, Tolga Çandar, Mehmet Haberal ve Dursun Çiçek gibi isimlerin de bulunduğu, eski dönemlere ait 264 milletvekili CHP'den istifa ettiklerini duyurdu ve kurulacağı belirtilen yeni oluşuma destek vereceklerini açıkladı. İstifa eden isimler ortak açıklamalarında Cumhuriyet'in temel değerlerini ödünsüz sahipleneceklerini ifade etti. Parti içi bu hareketliliğe dair farklı kanatların açıklamaları gelmeye devam ediyor. T24'ün haberine göre Gürsel Tekin'in ödemelere ilişkin iddialarına adı geçen yayın kuruluşlarından yanıtlar verildi. Bu sürecin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Süren soruşturmalar başlığına geçiyoruz. NTV'nin haberine göre kamuoyunda Ahbap soruşturması olarak bilinen dosyada 4. dalga operasyon düzenlendi ve 13 kişi gözaltına alındı. Yine NTV'nin aktardığına göre aynı soruşturma kapsamında Uğur Dündar, Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'in de aralarında bulunduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Burada hatırlatmakta fayda var, soruşturma devam ediyor, isnat edilen iddialara ilişkin yargı süreci sonuçlanmış değil ve bu aşamada herkes için masumiyet karinesi geçerli. Adalet Bakanlığı kanadından sürece ilişkin açıklamalar yapıldığı da haberlere yansıdı. Ayrı bir dosyada NTV'nin haberine göre Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı ve çok sayıda gözaltı gerçekleşti. Yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği bu dosyada da süreç sürüyor. Asayiş tarafında acı bir başlık var. Hürriyet'in haberine göre İstanbul'da işlenen bir kadın cinayetine ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Aktarılan bilgilere göre şüpheli, önce eşi için kayıp ihbarında bulunmuş, ancak HTS olarak bilinen iletişim kayıtlarının incelenmesiyle olayın seyri değişmiş. İddiaya göre maktulün cenazesi bir battaniyeye sarılarak ormanlık alana götürülmüş. Şüphelinin ismini burada baş harfleriyle bile paylaşmıyoruz çünkü yargı süreci devam ediyor. Sadece soruşturmanın delillerle ilerlediğini ve gelişmelerin kayıtlara dayandığını belirtelim. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki gündemimizden düşmeyen bir başlık olmaya devam ediyor. Ekonomiye kısa bir mola, vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren iki başlık öne çıkıyor. Dike'nin haberine göre akaryakıtta motorine indirim gündemde, güncel fiyatların yeniden güncellendiği belirtiliyor. Sürücüler için olumlu bir sinyal, ancak fiyatların döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak dalgalandığını hatırlatalım. Faiz cephesinde ise Bloomberg'in değerlendirmesine göre, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönem faiz patikasına dair belirsizlik artmış durumda. Küresel tarafta ise gazete Oksijen'in aktardığına göre yatırımcıların gözü hem Fed'in faiz kararında hem de teknoloji devlerinin açıklayacağı bilançolarda. Kısacası hem yurt içinde hem dışında ekonomi takvimi yoğun. Bu hafta çıkacak veriler piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Biraz da spora değinelim güzel bir haberle.
Hürriyet'in haberine göre A milli kadın voleybol takımımız filenin sultanları, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından yurda döndü. Sporcularımızı bu büyük başarı için gönülden tebrik ediyoruz. Kadın voleybolundaki bu istikrar, ülke sporu adına gurur verici. Kulüpler cephesinde ise transfer sezonu hareketli. Fanatik'in duyurduğuna göre Galatasaray, hazırlık kampında Venezia ile bir hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe tarafında ise Milliyet ve Sporks'un haberlerine göre teknik heyet oyunculara uyarılarda bulunurken, kadroya yeni takviyeler gündemde. Transfer haberlerinde her gün yeni bir isim konuşuluyor. Ancak resmi açıklama gelmeden hiçbir transferi kesinleşmiş gibi sunmamakta fayda var. Kulüplerin resmi duyurularını bekliyoruz. Günü toparlayalım. Orta Doğu'daki gerilim, yeni parti tartışması ve süren soruşturmalar önümüzdeki günlerde de gündemin merkezinde kalmaya aday. Özellikle İran-ABD hattındaki açıklamalar ve CHP kaynaklı siyasi hareketlilik yakından izlenecek. Yarın gözümüz Fed'in faiz kararında ve yeni parti sürecine dair yapılacak açıklamalarda olacak. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutma. Sağlıcakla kal.